sürekli sorduğunuz ve merak ettiğiniz, gemide doktor var mı? Herhangi bir sağlık sorunu olduğu zaman nasıl müdahale ediyorsunuz? Gemide ilaç var mı ve ekipman var mı? Bunların sorularını cevaplayacağım bir video olacak. Gelin hep beraber başlayalım. Şu an Reven'in içerisindeyiz. Arkadaşlar burası normalde kapalı tutulan bir bölüm. İçeride ilaçlar ve temel ilk yardım ekipmanları mevcut. Bu malzemeler Dünya Sağlık Örgütü tarafından geminin seyir bölgesine göre belirlenmiş olması gereken ilaçlardan oluşmaktadır. Öncelikle şu sorunun cevabını vermek istiyorum. Gemilerde doktor var mı? Arkadaşlar gemilerde doktor yok. Peki sağlık sorunları olduğu zaman ne yapıyoruz? Bir gemi adamı gemiye çıkmak istediği zaman 5 temel sertifika alması gerekiyor. Bunların içerisinde temel ilk yardım eğitim belgesi de var. Bu belge olmadan gemiye çıkamıyor. Yani anlayacağınız gemiye çıkan bir gemi adamı temel ilk yardım hakkında bilgisi var. Peki daha büyük olaylarda, yaralanmalarda nasıl bu durumla başa çıkabiliyoruz? Gemilerde güverte zabitleri ilk yardım eğitim belgesi almak zorunda. Bunun anlamı ne? Temel ilk yardım eğitiminden daha gelişmiş, daha ayrıntılı, daha kapsamlı eğitim belgesi. Bu eğitim belgesini alan zabitlerden bir kişi gemide sağlık zabit olarak atanır. Bu da çoğu gemilerde 3. kaptan olarak atanmaktadır. 3. kaptaşların ve ekipmanların bakım ve tutumundan sorumlu. Aynı zamanda sağlık zabiti. Peki gemilerde biri hastalandığı zaman, yaralanma durumlarında nasıl bir yol izliyoruz? Arkadaşlar akla gelebilecek çoğu hastalığa karşı gemilerde ilaçlar mevcut. Yaralanmalara karşı da bir takım ekipmanlar var. Bunların bakım ve tutumunu gemilerde 3. kaptan takip ediyor. Mesela oksijen tüpümüz mevcut. Yaralı transferinde kullanabileceğimiz sedyemiz var. Kullanıma hazır çarşafları temiz bir yatağımız mevcut hasta olan kişinin yatması için. İlaçlarımız var. Soğuk algınlığı, kas ağrıları, serumumuz boğaz ağrısı, su kaybında verebileceğimiz ilaçlar. Aynı zamanda tek ilaçlar yok. Acil durumlar müdahale edebileceğimiz ameliyat malzemeleri, iğne, neşter tarzı kesici aletler de mevcut. Peki çok büyük yaralanmalar olduğu zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanmış bir kitabımız mevcut. İçerisinde herhangi bir yaralanma, hastalanma durumunda nasıl müdahale edeceğimiz hakkında, hangi ilaçları verebileceğimiz hakkında bilgiler var. Bu kitaptan yardım alıyoruz. Şöyle resimli bir sayfa bulursam size. Evet, mesela bandajın nasıl sarılacağı hakkında. Dudağa dikiş atmak istersek. Ameliyatta iğneyi nasıl kullanacağımız hakkında böyle bir kitabımız mevcut arkadaşlar. Bu kitaptan yararlanabiliyoruz. Bunun dışarısında telesağlık dediğimiz bir uygulama var. 7/24 herhangi bir sorunda dünyanın neresinde olursanız olun uydu telefonuyla ulaşabileceğimiz doktorlar mevcut. Bu sayede herhangi bir acil durumda elimizdeki ilaç listesini yollayıp onlardan tavsiye alıp müdahale edebiliyoruz. Peki her zaman gemide yapacağımız müdahale yeterli olabiliyor mu? Her zaman olamıyor arkadaşlar. Böyle durumlarda sahil ile irtibata geçip arama kurtarma ekiplerini çağırıp hastayı sevk etmemiz gerekiyor. Karadan belli bir mesafe içerisinde bulunursanız bölgelerin arama kurtarma istasyonları var. Bu kişilerle irtibata geçip gemide yaralı olduğunu ve gemideki müdahalenin yetersiz olduğunu, ilk yardım istediğimizi söylediğimiz takdirde eğer helikopter gelme mesafesindeyse bu sayede hastayı dışarı transfer edebiliyoruz. Peki bu hastayı nasıl dışarı transfer ediyoruz? Şu an Portekiz'den İspanya'ya doğru ilerliyoruz. Atlantik Okyanusu'nda Biskay'dayız. Bugün İspanya arama kurtarma helikopteri adam kurtarma talimi yapacak gemimizde. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bunu da kayıt altına almak istedim. Gelin hep beraber izleyelim.
Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Daha fazla öğrenmek istediğiniz konular varsa lütfen videonun altına yorumlarda belirtin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.